Kanalımdan herkese selamlar. Yaklaşık 10 yıl, belki de 10 yıldan daha uzun süredir tek bir marka telefon kullanıyordum. Artık bu video ile birlikte kişisel telefonumu yılların ardından farklı bir markaya ve modele çeviriyorum. Karşınızda Oppo Find M5 ve kutu açılış videosu başlasın. Oppo'nun yeni jenerasyon katlanabilir telefonu Find M5. Kutusunu birlikte açacağız. Gerçekten çok dikkat çekici bir telefon. Türkiye'de yakın zamanda satışa çıktı. Ve dediğim gibi ben de yıllar sonra artık farklı marka bir model telefonla birlikte akıllı telefon hayatıma devam edeceğim. Tabii kesecek bir şeyim olmadığı için birazcık zor kullanmam gerekiyor. Ama bakalım yapabilecek miyim? Tırnağım da yok. Evet, en azından jelatin kısmını yırtarak başlayabildik. Şöyle bir yavaş yavaş yırtalım. Böyle katmanlı dokulu bir kutusu var. İlginç görünüyor. Elinize aldığınız zaman hissedebilirsiniz bunu. Onun dışında hissetmeniz birazcık zor. Şimdi Oppo'nun Find M5 modelinde yine Hasselblad işbirliği devam ediyor kamera tarafında. Flagship modellerde kullandığı gibi. Evet, şöyle bir yavaş yavaş kutusunu açalım. Ve ilk olarak tabii ki karşımıza telefon çıkıyor arkadaşlar. Buna en son geçeceğiz. Şöyle kenara bırakıyorum. Kutuda başka neler var onlara bakmak lazım. Hafif gri renkli bir katmanımız var. Ve kocaman bir şarj aleti var arkadaşlar. SuperVOOC ismiyle biliyorsunuz hızlı şarjı destekliyorlar ve 80 Watt'a kadar şarj desteği verebiliyor. Type-A girişiyle gelmiş. Bu da Type-C olsa sanki daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Burada ufak bir kutumuz var. Bakalım kutunun içinden neler çıkacak. E-mail etiketi çıktı ve bir ucu Type-A, bir ucu Type-C, data ve şarj kablosu çıktı. Garanti belgesi, kullanım kılavuzları mevcut burada. Bir sim kart iğnesi mevcut ve İşinin güzel noktalarından bir tanesi arkadaşlar kutu içeriğinde bir kılıfın olması. Bu kılıfın güzel yanı şu, ortadaki çerçeveyi de koruma altına alıyor ve aslında o yan taraftaki çerçeveyi de artık güvende taşıyabiliyorsunuz ve deri görünümlü, deri hissiyatlı oldukça şık bir kılıf olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi dilerseniz artık telefona yakından bakmaya başlayalım. Oppo Find M5 arkadaşlar dediğim gibi Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle gelen 7 çekirdekli bir işlemci sahip. Burada custom made bir işlemci olduğunu söylemem gerekiyor. 16 GB'lık RAM ve 512 GB'lık hafıza ile birlikte geliyor Türkiye'deki modeli. Ve bu cihazın en ilginç noktalarından bir tanesi gerçekten inanılmaz ince bir yapısı. Valla nereden açmaya başlasam diye bir kararsız kaldım ama şöyle bir çekerek getirebilecek miyim, çıkartabilecek miyim? Çıkartamadım, o yüzden şöyle hafifçe bir paketini açıyoruz ve karşınızda şöyle göstereyim. Oppo Find M5 arkadaşlar gerçekten muazzam duruyor. İncecik bir tasarımı var, bakar mısınız? Yani katladığımız zaman bile belki de normal bir telefon kıvamına gelecek kadar ince ve şöyle söyleyeyim. Son 5 yıldır belki de katlanabilir telefon kullanıyorum. Şu ana kadar bu kat izinin bu kadar belirsiz hale geldiği bir telefonu görmemiştim ki bir önceki telefonumda bir katlanabilir telefondu arkadaşlar. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Gerçekten muazzam bir görüntüsü var. Şöyle hatta ilk katlama işini de yapalım. Bakın katladığınız zaman bir iPhone kalınlığına geliyor. Belki de daha ince. Şöyle bir yan yana göstereyim. Evet, neredeyse bir iPhone kalınlığı kadar baktığınızda ve gerçekten çok şık görünüyor. Aşırı ince, yani bir katlanabilir telefona bakıldığı zaman gerçekten çok ince bir tasarımı var. Evet, şimdi birazcık özelliklerinden bahsedeceğim. Özelliklerden bahsederken ilk açılışı da bir gerçekleştirelim. 8.12 inçlik bir ekranı var arkadaşlar iç ekranda ve bu LTPO OLED bir ekran. HDR10 Plus, HDR Vivid, 120 Hz desteği, 1400 nit parlaklık, maksimumda 2100 nite kadar çıkış gibi çok fazla desteği var, özelliği var ve güzel bir noktası stylus kalem desteği de mevcut bu modelde. İç ekrana, daha doğrusu dış ekrana baktığımız zaman da burada 6.62 inçlik bir ekran görüyoruz. 1140'a 2616 gibi bir çözünürlüğü var. Nano kristal adı verilen bir özel koruma ile birlikte koruma altına alınmış şahane bir ekran. Dediğim gibi stylus desteği de yine burada karşımıza çıkıyor. Bu da güzel noktalardan bir tanesi. Şimdi birazcık ebatlardan bahsetmek istiyorum. 229 gramlık bir ağırlığı var ve 4.2 milimetre kalınlığı var. Yani şunu söyleyebilirim. Şu Type-C girişi olmasa belki daha ince bir telefon olabilirmiş. Yani o açıdan bakıldığında bu cihazın bu kadar kalın olmasının sebebi Type-C bağlantısı arkadaşlar ve 229 gramlık bir ağırlıkla birlikte geliyor. Teknik özelliklere baktığımızda da dediğim gibi Snapdragon 8 Elite işlemcisi 3 nanometrelik bir işlemciyle geliyor. 7 çekirdekli. Burada özel bir işlemci var. Çünkü normalde 8 Elite işlemcisi 8 çekirdekli oluyor. Ancak burada 7 çekirdekli bir işlemci var. 2 tane performans çekirdeği ve 5 tane de verimlilik çekirdeğiyle birlikte geliyor. Bu normalde 6'ya 2 düzenindedir. Ancak burada dediğim gibi 5'e 2
formatında geliyor. 16 GB'lık RAM mevcut ve onun dışında da 512 GB'lık hafızası mevcut arkadaşlar. Teknik özellikleri bu şekilde. Şimdi birazcık kamera tarafından da sizlere bahsetmek istiyorum. Kamera tarafında neler var? Bu arada UFS 4.0 platformunu desteklediğini de söyleyelim. Depolama ve bellek yönetimi noktasında. Bu da gerçekten bu cihazın kritik özelliklerinden biri. Bir de şu dikkatimi çekti. Telefonun arka yüzeyi farklı bir dokuya sahip. Yani ışık altında farklı yansımalar verebilen farklı bir dokuya sahip. Bence bu da güzel. Kameralara geldiğimizde de 2 tane 50 megapiksellik kamera, bir tane 8 megapiksellik kamera arka tarafta mevcut ve buna ek olarak da 8 megapiksellik birer tane kamera mevcut. Bir tanesi içeride, bir tanesi dışarıda şeklinde. Kamera dizilimi de böyle arkadaşlar. Bu telefonda Wi-Fi 7 desteği var, Bluetooth 5.4 desteği var ve dediğim gibi dolu dolu bir cihaz. Ancak bu telefonun bence en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi kesinlikle batarya noktasında karşımıza çıkıyor. Çünkü bu kadar ince bir telefona 5600 mAh'lik silikon karbon bir batarya yerleştirilmiş. Bakın 4.2 mm kalınlık bu telefonda ve dediğim gibi 5600 mAh'lik kocaman bir batarya yerleştirilmiş. 50 Watt'lık kablosuz şarj desteği sunabiliyor. Bu da bence çok önemli özelliklerden bir tanesi ve kablo olarak da ters şarj desteğini sunuyor. Hemen buradaki kısımları da bir atlayarak son kuruluma geçelim. Ana ekrana geldikten sonra artık gerisini incelemede sizlere paylaşmaya çalışacağım. Kutu açılışını daha fazla uzatmamak adına. Evet, ilk kurulumu da böylece gerçekleştirdik. Android 15 üzerine yazılmış olan ColorOS işletim sistemiyle birlikte geliyor. Güzel bir skin giydirmesi var. Şöyle bir arayüzü de bir göstereyim size. Ekran parlaklığını tamamen açtığımızda bu duruma geliyor. Klasik bir kontrol alanı mevcut veya tek sayfalık bir kontrol alanına çevirebiliyorsunuz. Ben klasiği kullanacağım. Çünkü bütün sayfayı rahat bir şekilde böyle kullanmamı sağlıyor. Bu açıdan güzel. Geçiş hızlarına bakalım. Şöyle bu şekilde geçiyor ve tekrar bu şekilde geliyor. Ana ekrana geldiğimiz zaman bir kilit yapıyor arkadaşlar. Oradaki gecikmenin sebebi o. Normalde böyle bir gecikme yok ve arkadaki animasyonla birlikte şahane bir geçiş karşımıza çıkıyor. Birazcık böyle ana ekranı da bir gezelim, büyük ekranda. Dokunma ve kullanma hissiyatı gerçekten çok çok başarılı. Bunu da notlarımın arasına ekliyorum. Şimdi tasarımda yine Oppo'nun dokunuşlarından bir tanesi arkadaşlar. Güç tuşu ve ses tuşlarına ek olarak bir hızlı switch butonu var. Bunu yukarı veya aşağı kaydırarak sesli ve sessiz modlar arasında geçişler yaptırabiliyorsunuz. Alt kısma baktığımızda sim kart yuvası, stereo hoparlörün teki ve üst tarafta da stereo hoparlörün teki mevcut. Ve gerçekten çok çok şık duran bir katlanabilir telefon. Yani dediğim gibi ben yıllardır katlanabilir telefonlar kullanıyorum ve şu ana kadar en azından bireysel olarak kullandığım en ince telefon olmayı başardı. Kılıfı taktığınızda da görüntü bu şekilde oluyor. Buradaki doku çok çok güzel ve kılıfı açtığınızda da buradaki alanı hem koruma altına alıyor hem de bir stand gibi kullanabiliyorsunuz aslında. Şunu da söyleyebilirim. Dediğim gibi özellikle ekran parlaklığı bu seviyede veya %50'nin üzerindeyken, hatta birazcık daha düşürelim. Tamamen düşürdüm. Arkadaşlar kat izi o kadar dar ve o kadar belirsiz ki. Yani daha ne kadar iyi olabilir bilmiyorum ama gerçekten çok çok başarılı duruyor. Parlaklığı birazcık daha açtığınızda, %50'nin üzerine çıkardığınızda da neredeyse tamamen kaybolmuş bir katlama izi görüyorsunuz. Bu da bence Oppo Find M5'in en güzel niteliklerinden bir tanesi. Ama dediğim gibi hem tasarımına bayıldım hem de sunduğu özellikler birlikte çok iddialı bir telefon. Evet, kutu açılış videosunu da böylece sonlandırıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarım üzerinden beni takip edebilirsiniz. Çünkü bununla alakalı güzel ve kapsamlı bir inceleme videosu yakında karşınızda olacak. O zaman bana müsaade. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.